Bugün sizinle ip koparmadan motif birleştirmeyi yapacağız beraber. Umarım siz de beğenirsiniz. Bunlarla hırka, battaniye, şapka, çanta, yazlık ürünler, hatta 4 mevsim kullanılabileceği için süveter, daha fazla aklınıza gelebilecek birçok projeyi bu ip markasıyla gerçekleştirebilirsiniz. Yani koton içerikli olduğu için ben genelde bu markayı tercih ediyorum. Birleştirme için de bu koton içerikli gene aynı ipi var. Tığ olarak 3 numara tığ kullandım. Aynı zamanda da en sonunda artık ipi koparmadan keseceğimiz için bir adet makas. Şimdi dilerseniz sizinle motifleri hiç ipimizi koparmadan nasıl birleştirmeye göstereyim. Şimdi ipimizi hiç kopartmadan nasıl birleştiriyorum sizlere göstereyim. Bundan sonra siz de çok rahat edersiniz. Her bir motifi birleştirdikten sonra kesinlikle ipimizi kesmiyoruz. İpimizi kesmediğimiz için bu motif aralarında da gayet temiz bir görüntü olmuş oluyor. İp saklamayı daha önceki videolarımda gayet güzel göstermiştim. Bakar mısınız? Önleri ne kadar muntazamsa arkaları da bir o kadar güzel olmak zorunda. Çünkü önü ve arkası bu motiflerde gayet de önemli. İpin çıkmaması çok lazım. Bence hoş bir görüntü olmuyor çıkınca. Şimdi videomu size başlatıyorum. Şu köşeden ipimi üstüne aldım ve başlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şu ipi de şurada sakladım. Şimdi bu motifi şöyle 3 kenarını öreceğiz. 3 kenarına birden trabzan gidiyoruz. Önce biraz beraber yapalım. Daha sonra da videoyu biraz hızlandıralım. Evet, 2 tane trabzan şeklinde yapıyorum. Yani üstüne ipimi aldım. Boşluğa batıyorum. İkisini birlikte üstüne ipimi aldım. İkisini birlikte. Böylelikle 3 tane ikili trabzan yapıyoruz her kutucuğun içine, fakat aralara kesinlikle zincir çekmiyoruz. Böyle kutucukların arasına zincir çekmemize gerek yok. Zaten aralarında çekilmiş gibi oluyor yan tarafa geçtiğimiz için. Evet. Şöyle devam ediyorum. Şimdi bakın köşeye geleceğim. Sürekli üzerine ipimi alıp ikisini birlikte çekiyorum. Eliniz çok sıkı ise tığ numaranızı birazcık yani büyütebilir, gevşeklik sağlayabilir. Ya da eliniz çok sıkı değil de normalse 3 numarayı da tercih edebilirsiniz. Bu ip çok fazla küçük tığları sevmiyor. Yani örgüleriniz çok fazla sert durur. Sert olmasın, böyle yumuşacık olsun, rahatsız etmesin diyorsanız ben genelde 3.25 falan kullanıyorum. Siz de bu numaraları kullanabilirsiniz. Evet, şimdi diğer köşeye de geliyorum. Üzerine ipimi alıp 2'de çıkıyorum arkadaşlar sürekli. Ve bu da köşemize gelen son kutucuğumuz. Şimdi burada üstüne ipimi aldım ve ikili trabzanlardan 3 tane yapmıştım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ve diğer motifimi aldım. Bunu köşesinden üstüne ipimi alıyorum. Bir zincir çekmiştim zaten. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Üstüne ipimi aldım. Ve 2'de çıktım. Evet. Şimdi şöyle çeviriyorum. Bakın. Bu böyle gidecek. Şöyle alayım. Bu böyle gidecek şimdi. Şunu şöyle döndüreceğiz. Şuraya kadar geleceğiz. Şimdi buna L şeklinde döndürmüş olacağız. Bakın size gösteriyorum. Motifim şöyle. İyi yüzü dururken ben ipim arkada, tığım önde. Şuradan bir geçiriyorum. Şuradan bir ilmek çıkardım. Buraya bunu sabitledim. Üstüne ipimi aldım. Şimdi 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrardan şöyle tuttum. İpim arkada, tığım önde.
Bakın şöyle geçiriyorum. Buraya sabitledim. Zincir çekmiyorum birleştirirken. Ama bu zaten çok güzel bir taktikle birleşmiş oluyor. Zincir çekerseniz bu birleştirme yerindeki ara mesafe birazcık uzamış olur. Evet, bakın altından girdim ve şuradan şöyle çıkartıyorum. Evet, tekrardan devam ediyorum. Şimdi bunu köşe başına kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Şöyle ipim arkadaydı. Tuttunuz. Gayet net. Şuradan şöyle çıkardım ve birleştirdim. Bu ipi kullananlar zaten sürekli dokusunu ve yumuşaklığını biliyordur. Ama siz de bu markayı kullanırsanız motiflerinizin ne kadar değişik olduğunu anlayacaksınız. Ama bu demek olmuyor ki sürekli hep aynı markayı kullanınca eliniz alışacak. Diğer marka ipleri de şans verin bence kesinlikle. Diğer marka ipleri de kullanın. Ben birçok markayı kullanıyorum. Çünkü işlikten işçiliğe de fark var. Şimdi köşeye geldim. Burada da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şu köşe vardı ya arkadaşlar. Bu köşenin içine bir tane batıyorum. Bakın. Birleştirme ne kadar güzel oldu. Karşılıklı. Gayet de muntazam oldu. Şimdi üstüne ip alıp 3 tane ikili trabzanı köşe başına kadar tekrardan devam ediyorum. Evet, köşe başına kadar 3 tane ikili trabzan olarak devam ettik. Tam köşede sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi şöyle birleştirmiş olduğum motife 3. motifi ekliyorum. Onu da buraya ekleyeceğiz. Buraya ekledikten sonra şu köşeye kadar gene aynı şekilde buraya da normal trabzan yapacağız ve diğer motifi onun yanına ekleyeceğiz. Bu birleştirme tekniğinde şu orta göbek çiçek gibi oluyor. Yani burada bir kare bir boşluk tam orantılı bir şekilde aynı zamanda çiçek görünümü olmuş oluyor ve bu birleşimi hırkalarınızda özellikle yaparsanız daha güzel bir görünüm sağlayabilirsiniz. Şimdi bu birleştirmeyi de göstereyim size hemen. 3 tane ikili trabzanı yaptım. Bir tane zincir çekmiştik. Şimdi şöyle arkasına çevirmiştik. İpim arkada. Bakın ilmeğimi aldım, birleştirdim. Hiç zincir çekmiyorum. Karşılıklı olarak köşeye kadar tekrardan kutucukları örerken birleştirmeye devam ediyoruz. Aynı bu şekilde. Aralarda tekrardan detaylı olarak göstermekte fayda var. Bu motifimin arkası, bu motifimin önü. Birleştireceğim için tığdaki ipim arkada, tığım önde. Aynen bu şekilde şöyle birleştirdim. Hiç zincir çekmedim. Tekrar buraya geçtim. Evet, devam ediyoruz. Şimdi köşe başına kadar gelip şimdi, tekrardan devam edelim. Evet, köşe başına kadar geldik. Şöyle birleştirmemizi yaptık. Şimdi sıra tam şu göbek dediğimiz yerde. Yani şurada. Bakın. Şimdi ben buraya önce 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Şurası vardı ya, şu diğer motifin tam şu köşesi. Buraya şöyle altından girdim, bir tane birleştirdim. Bir zincir de burada çektim ve dönüyorum. Bakın belli olmaya başladı şurası. Dördüncüyü de getirdiğimizde burası bir çiçek gibi olmuş olacak, tam orta merkez. Köşeye kadar tekrardan devam edip geliyoruz. Evet, köşeye kadar da hemen devam ettik. Köşemizi gene üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi dördüncü son motifimizi artık ekleyeceğiz. Ve siz bunun uzunluğunu aynı bu taktikle
5 tane boy olarak, 5 tane en olarak da istediğiniz kadar büyütüp ya da küçültebilirsiniz. 4 tane ben yaptım böyle ama bu tamamen size bunu göstermekti. Ne kadar uzun isterseniz dediğim gibi şu köşede şuradan başlayıp istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. İstediğiniz gibi genişletebilirsiniz. Battaniye yapacaksanız bir sırayı ne kadar uzatmak isterseniz o kadar devam edin. Daha sonra bir üst sıraya çıkmak için de kesinlikle bu yöntemi tavsiye ediyorum size. İp kopartmadan tertemiz motifleriniz olmuş olacak elinizde. Bir zincir çektim. Dördüncü motifimi de alıyorum. Şöyle çevireyim örgümü. Evet. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Her kutucuğun içinde zaten artık fix. Üstüne alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. İpim gene arkadaydı. Şöyle çıkardım. Hemen yan tarafına geçtim. Ve buradan da tekrardan devam ediyoruz. Karşılıklı en seri şekilde birleştirme yöntemi bu. Bir farklı birleştirme yöntemi daha var. Onda da tığ ile dolanarak birleştiriyoruz. Tığımızdan ipimizi çıkararak. İlerleyen zamanlarda sizin için onu da tabii ki de seve seve çekerim. Onda da şu birleştirme yeri daha bir güzel duruyor. Daha orijinal duruyor. Şimdi köşeye kadar tekrardan geliyorum. İkide çıkıyoruz. İlmeklerinizi çok fazla sıkı da tutmayın arkadaşlar. Elinizi birazcık böyle normal bırakın. Köşeye kadar gelmiştik. Asıl orta kısımda en iyi duran yer burası. Şimdi burayı yapıyoruz. 2 tane trabzan yapıyorum. Pardon, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Bakın. Bir tane zincir çektim. Şu iki üçlü trabzanın arasındaki boşluğa batıyorum. Bunu buradan çıkartıp bir tane sıkılıyorum. Aynı zamanda da şurası vardı ya, şu alttaki motifin tam köşesi. Tam bu köşeye de altından giriyorum tekrardan. Şöyle buraya da sıkılıyorum. Bir zincir de buraya çekiyorum. Şimdi karşı yapacağım, birleştireceğim motife bir tane değil, pardon, şu 3 tane trabzanı bir yapayım, göstereyim. Yapıyorum, bakın. Tam orta, yani şurası. Daha bir güzel oluyor. Buradan sökelim, beraber yapalım. Evet, ipim takılmış orada. Şimdi şöyle geçirdim tekrardan. Şu altından geçirmiştim. Bir zincir çektim burada. Şimdi bunun şurasına batacağım. Tekrardan. Şöyle yapıyorum. Sıkıladım ve bir zincir çektim. Şimdi üçlü trabzanımızı bir yapalım. Şimdi bir daha bir bakalım. Bazen ip takılıyor, aslında takılmayın bunlara ama ben size göstereceğim diye inat bir şekilde aynısı oldu gene. Neyse, evet arkadaşlar, genelde orta göbek böyle. Hiç ip kopartmadık. İpimiz kenarda duruyor. Bakın arkası ne kadar güzel muntazam oldu. İpimizi hiç kesmeden burayı birleştirmeye devam edeceğiz. Tekrardan alttan girdim, üstten çıktım. Şöyle üçlü ikili trabzanımı yaparak karşılıklı olarak diğer köşeye kadar birleştirme yapıyorum. Bir üst sıraya nasıl çıkılır? Sonra motiflerinizi tekrardan nasıl devam ettirebilirsiniz? Onu da göstereyim. Hemen. En güzel yöntem bu aslında. Arkası tertemiz. Bir battaniye yaptığınızı düşünün mesela, bu motiflerden. Yün akrilik ip kullanabilirsiniz. Pofidik pofidik. Hiç ipinizi kesmeden, kopartmadan bu şekilde birleştirin. Önü mü arkası mı hiç belli olmaz. Düğüm ya da orada ip saklamaya çalışma gibi herhangi bir çabaya da girmezsiniz. Şimdi tekrardan şu üçlü ikili trabzanımızı da yaptık.
Bunu da şuraya bağlıyorum. Şu sona. İlk başladığımız yere geldik aslında. Şuradan da üçlü ikili trabzanımı yapıyorum. Burası tam köşe. Şuraya battım. Bir zincir çekerek yukarı döneceğim. Şimdi üst sıraya çıkmak için de başladığınız yere gelmiştiniz. Şurayı ve şurayı komple dönerseniz eğer bu köşeden itibaren tekrardan motiflerinizi birleştirerek devam edebilirsiniz. Gayet güzel bir orta birleşimi oldu. Şurası birazcık beni uğraştırdı ama neyse, ben onu daha sonra tekrardan düzeltirim. Ama sonuç itibariyle ip kopartmadan motif birleştirmemiz bu şekilde oluyor. Bu köşeyi ve bu köşeyi örmeyi unutmayın. Daha sonraki sıraları buradan itibaren tekrardan böyle birleştirerek devam edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bana beğeni atmayı eksik etmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki projemiz ne olsun, ne yapalım hep beraber onu da yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sevgiler.